Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz iki şişle örülen, kolaylıkla örebileceğiniz bağcıklı yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İstediğiniz renklerde örerek hem kız hem erkek bebekleriniz için bu modeli kullanabilirsiniz. Örmesi çok kolay. İsterseniz böyle desensiz de yapabilirsiniz. Ben bunu desenli yaptım. Şu bağcıklı kısmını bebeğinizin ayağına göre yapabilirsiniz. Bu şekilde tam ayağa oturan çok kullanışlı bir patik modeli oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Şimdi yapımına başlayalım. Evet, modelim için gerekli malzemeler 3 mm şişlerim, 1 adet iğnem, 2 renk patiklik ipim var. Öncelikle pembe rengimle örmeye başlayacağım. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmeklerimizi atarak başlıyoruz. Tek şiş üzerine ben ilmeklerimi atıyorum. Ve bu ilk sırada ilmeklerimizi gevşek atalım. Çok sıkı sıkıya ilmek atmayalım. Esneme payı bırakalım. Böyle bakın sizlere göstereyim şu şekilde. Şimdi toplamda 47 tane ilmek atalım. 47 adet ilmeğimi şişime attım. Daha büyük ayak numaraları için ilmek sayısını 2 fazlalaştırabilirsiniz. Yine aynı şekilde sıra sayılarını da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Başlangıç ipim bakın bu tarafta. İlk ilmeği her zaman örmeden bir diğer şişime geçiriyorum ben. Sonrakileri böyle ters olarak örmeye devam ediyorum. Ters örgüyü ilmeğime şişime alıyorum. İpi üzerine atıyorum. Attığım ipi ilmeğin içinden çıkartıyorum. Ve ilmeğimi serbest bırakıyorum. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği de her zaman düz olarak örüyorum. Burası bakın şöyle örgünün arka yüzüydü. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. Şöyle alt kısmı bakın daha düzgün. Çizgi çizgi. Yine her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Sonrakileri ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gideceğim. Son ilmeği düz öreceğim. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Bunu niçin bu şekilde yapıyorum? Kenarları daha düzgün ortaya çıksın diye örgümün. Ortada kalan ilmekleri ise örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sırasını bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Burası örgünün ön yüzüydü. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturmaya başladım. Bu şekilde toplamda 7 diş haroşa sırası örelim. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sıralarını oluşturalım. Evet, bakın bu şekilde 47 tane ilmeğimle sıralarımı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi modelimi koyacağım. Örgümün arka yüzünde modelimi koymaya başlayacağım. Burası örgümün ön yüzü. Ön yüzünden 7. sırayı ördüm. Arka yüze geçtiğimde diğer rengimi bağlıyorum. Sarı rengimi. İplerimi koparmıyorum. İkisini birlikte yürüteceğim. Şöyle sarı rengimi bağladım. İlk ilmeğimi renk geçişlerinde örüyorum. Şu an örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi ördüm. Böyle 3 tane ters olarak ördüm. 4. ilmeğimi örmeden bu şişime geçirdim. Sonrasında devam ediyorum. 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi ördüm. 4. ilmeğimi örmeden bu şişime aldım. 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi sarı rengimle ördüm. 4.'yü örmeden bu şişime geçirdim. 3 tane örüyorum. 4.'yü örmeden bu şişimi alıyorum. Bakın bu şekilde olacak. 3 sarı 1 pembe şeklinde sırayı tamamlayalım. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtim.
Şimdi burada yine sarı rengimle örmeye devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer 2 ilmeğimi ördüm. 3 tane ilmeğim burada sarı rengimle ördüm. Pembe renkli ilmeğime geldim. Örgünün ön yüzünde bunu örmeden alırken bu ipi bir arkaya geçireceğim. Örmeden alıp tekrar ipimi öne geçireceğim ki ilmeğin arkasından dolandırmış oldum. 1, 2, 3. 3 tane sarı renkli ilmeğimi ördüm. İpimi geriye attım. Pembe rengimi örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. Tekrar sarı renkli ilmeklerimi örüyorum. Bunu örgünün ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz. Sarıyı arkaya attım. Pembeyi aldım. Tekrar öne geçirdim ipimi. İlmeğin arka tarafından dolandırıyoruz. Bakın yine bu şekilde sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Ve renk geçişi yapıyorum. Pembe rengimi alıyorum. İlk ilmeğimi pembe rengimle örüyorum. İkinci ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Üçüncü sarı renkli ilmeğimi örüyorum. Pembe renkli ilmeğimi örüyorum. Sarı renkli ilmeğimi ördüm. Bakın ilk başlangıcı şu şekilde olacak. Bunu örmeden alıyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Bir örmeden alıyorum. 3 tane ilmeğimi örüyorum. Bakın 1, 2, 3 tane sarı renkli ilmeğim var. Bu ortadaki ikinci ilmeği örmeden alıyoruz. 1, 2, 3 tane sarı renkli ilmeğim var. Ortaya denk gelen ikinci ilmeği örmeden alıyoruz. Bu sıramızda ise bakın ikinci ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini örüyorum. Böyle sırayı devam ettirelim. Bakın. Bir pembe, bir sarı, 3 pembe, bir sarı, 3 pembe, bir sarı şeklinde ilerleyecek. En son bakın 3 pembe, bir sarı, bir pembe olarak bitiriyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. Şu şekilde. Şimdi pembeleri örüyorum. Sarı renkli ilmeği örmüyorum. Örgünün ön yüzünde ne yapıyorduk? Bakın ipi arkaya geçiriyorduk. Örmeden aldığımız ilmeği örmeden alıp ipi öne geçiriyorduk. Bunu örgünün ön yüzünde yapıyoruz. Arka yüzünde yapmaya gerek yok. Arkaya geçirdim. Örmeden aldım. İpimi tekrar öne geçirdim. 3 tane pembe renkli ilmeğimi ördüm. Böyle sırayı bitirelim. Sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Tekrardan sarı rengimi alıyorum. İlk sarı rengimle örmeye nasıl başladıysam aynı şekilde başlıyorum. Bakın 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi sarı rengimle bir tane örmeden alıyorum. 1, 2, 3 tane sarı rengimle bir tane ilmeği örmeden alıyorum. 3 tane sarı rengimle bir taneyi örmeden şişimi alıyorum. Örmeden aldığım ilmek yine 1, 2, 3 tane pembe renkli ilmeğin ortasındaki ikinci ilmek olacak. Bakın şöyle ortadaki ilmek ona denk geliyor. Böyle sırayı bitirelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Tekrardan sarı renkli ilmeklerimi örüyorum. Pembe renkli ilmeği örmeden alacağım. Örgünün ön yüzündeyken ipi arkaya geçirip ilmeğimi alıyorum. Öne geçirip sarı renkli ilmeklerimi örüyorum. Aynı işlemi tekrar edelim. Evet, sırayı tamamladım. Modelimi de tamamlamış oldum. Şimdi örgünün arka yüzüne geçince sarı rengimi şöyle keseceğim. Artık onunla işim bitti. Şöyle pembe rengimizde de düğümleyelim. Ve pembe rengimizle örmeye devam edeceğiz. Şimdi bir diş haroşa sırası öreceğiz pembe rengimizle. Bütün ilmekleri örüyoruz artık. Modelimizi, desenimizi bıraktık, bitirdik. Böyle ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Evet, örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi bir diş haroşa sırası öreceğiz. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim. Tekrar ön yüze gelelim. Şöyle bir diş haroşa sırasına tamamlayalım.
Evet, şimdi bir diş haroşa sırası ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. 13 tane ilmeğimi bu şişime bu şekilde örerek geçireceğim. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 ilmeğimi bu şişime aldım. Şimdi 2 2 örüyorum bakın. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Böyle 2 2 ters örelim. Evet, 2 2 ters olarak ördüm. Burada 2 4 6 8 10 12 14 14 ilmeğim kaldı. Bunları tek tek öreceğim. Böyle tek tek örerek sırayı bitirelim. Örgünün ön yüzünde ilmeklerde orta kısımda eksiltme yaptık. İlmek sayımızı azalttık. Burada 13 tane ilmeği tek ördük. Sonra 2 2 ilmekleri ters olarak ördük. Kalan 14 ilmeği de tek tek ördük. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. İlmeklerin tamamını hiç artma, eksiltme yapmadan ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne geçelim. Evet, örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada yine tek tek ilmeklerimi örerek şişime alıyorum. 13 tane ilmeği bu şekilde buraya alalım. Bakın şu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 ilmeğimi tek tek ördüm. Şişime aldım. Şimdi şu orta kısımdaki ilmekleri kapatacağım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Yine 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Bu işlemi 13 tane ilmek kalana kadar devam ettiriyorum. Bu şekilde bakın, ilmekleri kapatıyorum. Bu tarafta 13 tane ilmeğim kalacak. Böyle aynı şekilde devam ediyorum. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane ilmeğim var. Devam edelim. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şöyle 12 tane kalmış. Bunu geriye aldım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şu an 13 tane ilmeğim oldu. Şimdi bunları tek tek örerek yine şişimi alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bakın 13 ilmeğimi tek tek ördüm. Aradakileri kapatarak gittim. 13 ilmek kalınca kapatmayı bıraktım. 13 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Şu şekilde bir görüntüsü olacak. Şimdi bu 13 ilmeğimle örmeye devam edeceğim. Örgünün arka yüzündeyim. İlmekleri bu şekilde örelim. Örgünün arka yüzünde ilmekleri ördüm. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyorum. Önce bu taraftaki ilmeklerimi öreceğim. Bu taraftaki ilmeklerim bekleyecek şişimde. İsterseniz farklı bir şişle de örmeye devam edebilirsiniz. Dilerseniz aynı şişle de örebilirsiniz. Buradaki ilmeklerimi örmüyorum. Sadece şu ilmeklerimi öreceğim. Bakın. Bu 13 tane ilmeğimle 3 diş haroşa sırası örelim git gel yaparak.
Evet, şöyle sayalım bakın. 1, 2, 3. 3 diş haroşa sırası ördüm. 13 tane ilmeğimle git gel yaparak. Buradaki ilmeklerim hala bekliyorlar. Şimdi 3. sıranın ilmeklerini ördüm. Örgünün arka yüzüne geçtiğimde yine örerek geldim. Burada arka yüzündeyken şişime ilmek atacağım. Şu şekilde parmağıma doluyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böyle ilmek atalım. 20 tane ilmek atacağız. Evet, bakın bu şekilde ilmeklerimi attım. 20 tane ilmek attım. Şimdi ön yüze geçiyorum. Buraya geçtiğimde şimdi kafa karışıklığı olmasın diye ben bir başka şiş alıyorum. Normalde bu şişimle örmeye devam etmiştim. Buradaki ilmeklerim bekliyor. Onları ellemiyoruz. Buradakileri örmeye devam ediyoruz. Buraya bağcık kısmını yaptığımız için ilmek attık. Böyle yine ilmekleri ters olarak örüyorum. Haroşa örgüyü oluşturuyorum. Attığım ilmekleri böyle örüyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Attığım ilmekler bu tarafta 20 tane. 13 tane de burada, 33 tane ilmeğim oldu. Şu kısmı bizim patiğimizin, bakın şu gördüğünüz bağcık kısımları. Şu kısım attığımız ilmek. Bakın şurası, bunlar attığımız ilmekler. Daha büyük ayak numaraları için örüyorsanız tabi ilmek sayısını ve sıra sayılarını farklı yapmanız gerekmekte. Benim gibi aynı ölçülerde örecekseniz 20 ilmek yeterlidir. Bakın şöyle. Bu bağcık kısımlarını şu an yapıyoruz. Burada bakın bir diş haroşa sırası oluşturduk. 3. sırayı örerken 3 diş haroşa sırası olacak. 3. sırayı örerken ilmekleri keseceğiz. Şimdi bu şekilde örgünün arka yüzüne geçeceğim. Arka yüzünü ördükten sonra tekrar ön yüzüne geleceğim. Ön yüzünde de 2. sırayı ördükten sonra 3. sırayı örerken 3. diş haroşa sırasını örerken ilmekleri keseceğiz. Bu bağcığın kalınlığı da size kalmış. Bakın böyle. Bunu daha ince de yapabilirsiniz. Daha da kalınını da yapabilirsiniz. Şimdi ben sıralarımı tamamlayacağım. Evet, şöyle örgünün ön yüzündeyim bakın. Şurayı göstereyim. 1, 2. 2 diş haroşa sırası oldu. Şu an 3.'yü öreceğim ve ilmeklerimi kapatıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Aynı şekilde devam edelim. Son bir ilmek kalana kadar örelim. Evet, son ilmeğim kaldı bu şekilde. Burada ipimi biraz uzunca keseceğim. Patiğimi dikmek için kullanacağım bu ipimi. Şöyle çekelim ilmeğimizi. Bu şekilde sıkıştıralım. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Bu tarafın örgüsüne başlayalım. Evet, en son örerken bakın şöyle. Evet, şimdi en son örerken bu arka taraftaydık. Buraya kadar ördük. Bu tarafın örmesini bıraktık. Burayı tamamlamıştık. Şimdi yine arkadan başlayacağız örmeye. Şimdi burada ipimizi bu tarafa götürmemiştik. O yüzden tekrardan şöyle bir ilmek atıyorum. Hem de ipimi buraya bağlamış olacağım. İlmek artışı olmasın diye bakın 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Şimdi tek tek örmeye devam ediyorum. Böyle ilmeklerimi örgünün arka yüzünde tamamını örüyorum. Bakın şu şekilde 2, 4, 6, 8, 10. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane ilmeğim var. Şimdi şöyle örgümü çevirdim. Bakın şöyle. Şimdi burada bu 13 tane ilmeğimle 3 diş haroşa sırası örelim. Evet, şöyle bakın 1, 2, 3.
3 diş haroşa sırasını ördüm. Aynı şekilde buradaki gibi. Burada da yine 1, 2, 3 diş haroşa sırası örmüştük. Şimdi burada şöyle ipimi parmağıma dolayarak yine aynı şekilde ilmeklerimi atıyorum. 20 tane ilmeği bu şekilde atalım. Evet, 20 tane ilmeğimi attım. Şimdi yine aynı şekilde 20 ilmeğim burada, 13 ilmeğim burada, 33 tane ilmeğimle sıralarımı örmeye devam edeceğim. Yine 3. diş haroşa sırasına geldiğimde bakın şöyle buradaki gibi 1, 2, 3. sırada ilmekleri keserek örgümü bitireceğim. Bundan sonrası burada ne yaptıysak aynısını burada da uygulayalım. Evet, aynı şekilde bu tarafı da tamamlamış oldum. Bakın 1, 2, 3. diş haroşa sırasında ilmekleri kapatarak örgümü tamamladım. Bitiş ipimiz bu taraftaydı. Onu tığımla böyle gizledim. Şimdi burada ipimi uzun bırakmıştım. Bakın şu bağcık kısmını örerken. Oraya iğnemi geçirdim. Şimdi tersinden dikeceğiz. Şöyle tersini çevirelim. İğnemi böyle bakın taktım. Şöyle ipimi bir kez çeviriyorum ki düğümlü dikiş yapıyoruz ilk dikişimizi. Sonrasında şöyle ilmekleri iç taraftakileri karşılıklı alarak dikelim. Şöyle. Böyle dikerek ilerleyelim. Bu kısımda da yine şöyle karşılıklı gelen iç taraftaki dikişleri alarak şu kısma kadar dikelim. Evet, dikimini bitirdim. Şöyle düz tarafını çeviriyorum. Bakın modelimizin görüntüsü bu şekilde olacak. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı bir model. Şöyle bunu çıkartalım. Bir de birlikte ördüğümüzü görelim. Bakın şu şekilde. Bu şekilde kolaylıkla giyilebilen, çok kullanışlı, bileği de kavrayan bir patik modeli. Yeni doğanlar için uygundur bu ölçüler. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Videolarımı faydalı buluyorsanız, beğeniyorsanız, kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.